nasıl pişirilir onu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün yine bir et yemeğiyle ben karşınızdayım. Bugün az önce Ejin de söylediği gibi teflon tavada antrikot nasıl pişirilir onu göstereceğiz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen başlayalım. Önce etimizi marine ve başlıyoruz. Önce etimize bakın söylüyorum zeytinyağı değil çiçek yağı. Bunun sebebi nedir? Çiçek yağı tavadaki ısıyı çok daha çabuk ete ulaştırır. Durum bu. O yüzden zeytinyağı yerine lütfen çiçek yağı kullanalım. Hafif hafif döküyoruz. Her iki tarafına da bu uygulamayı yapacağız. Ve ardından tuzumuzu döküp son diye biraz fazla kaçırdık son dökümü. Sanırım tepsimizdeki yağımız bize yetecek. Arka tarafına yağ koymaya gerek kalmayacak. Hemen tuzumuzu da biz normal tuz kullandık. Siz buna deniz tuzu ya da kaya tuzu çok daha yakışacaktır. Biz evdeki imkanlarla yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bir tarafını yaptık. Hemen diğer tarafını çeviriyoruz. Ve lütfen dolaptan çıkardığınız gibi ocağa atmıyoruz. Yarım saat dışarıda bekletiyoruz. Bunu yaparken yağın tuzunu da atarsanız çok daha lezzetli bir sonuca ulaşacaksınız. Zaten diğer tarafına çok yağ gitti. Ben diğer tarafını sürmüyorum. Siz daha az kullanarak her iki tarafını yağlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Hemen diğer tarafını da tuzlayalım. Siz bu aşamada karabiber ve diğer baharatları atabilirsiniz. Bu arada çok halk tarafından, sizler tarafından bilinen ya da bilindiğini zanneden şöyle bir şey var. Tuz eti sertleştirir derler. Hayır, hiçbir şey yapmaz. Tuz ete lezzet vermekten başka bir şey yapmaz. Bir yarım saat dışarıda bekletip pişirmeye geçiyoruz. Şimdi ben etimi marine ettim. Ben yaklaşık bir 3-4 saat kadar beklettim eti. Gayet kıvamında oldu. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi bu tarz etler yapılırken yağ tavaya konmaz. Ete sürülür. Az önce özlediniz. Ve buradan da tavaya. Tavamızda ısınmış mı ısınmamış mı kontrol etmek için 5-10 santim kadar yaklaştırıyoruz. Ve diğeri sıcaklık var. Hemen ilk etimizi zaten size bir tanesini göstereceğim. Ardından ben kendim diğer etleri yapacağım. Gördüğünüz üzere tavamızın tamamını atmadım. Yarısını attım. Orta pişmiş bir et için 2 dakika. Bilemediniz 3 dakika kadar mühürleyeceğiz ve alacağız. 3 dakika bir tarafını pişirdik. Bakın bu tarafı boş. Bu tarafı hala sıcaklığı kaybetmedi. Tek hamle kaldırdık. Gördüğünüz üzere pişmiş. Ve pişmeye devam ediyor. 3 dakikada böyle pişiyor. Etimin altını kapattım. Yan taraftaki tavamın altını açtım. Tereyağımı güzelce eritiyorum. Etimi orada dinlenmeye bıraktım. Tereyağımı erirken biraz nane ve kekik etin olmazsa olmazları atıyorum. Nane, kekik ve tereyağını güzelce karıştırıyorum. Etimi tavamdan alıp oraya geçiyorum. Bir sürede pişmiş marine edip enfes lezzette getiriyorum. Ve altını kapatıyorum. Teflon tavada pişmiş. Antikortumuz muhteşem oldu.